Bugünkü yolculuğumuzda Rönesans sonrası İtalya'sına kadar gideceğiz. Hazır mısınız? Tiramisu'nun ilginç hikayesinde ona eşlik edelim. Önce kelime anlamına bakacak olursak, tiramisu kelimesi İtalyanca tirare, mi ve su kelimelerinin birleşiminden meydana geliyor. Yani içerisinde beni yukarı çek, çek çıkar beni gibi anlamları var. Neden mi bu anlama geliyor? İşte orasını az sonra öğreneceğiz. İlk olarak daha yakın ve tanıklığı daha net olan bulgulara gidiyoruz. Vanilyalı dondurma yaparken yumurta ve şekerden oluşan karışımın içine kaza ile mascarpone peyniri düşürdüğünü ve sonrasında karışımın tadının güzel olduğunu keşfettiğini anlatıyor. Sonrasında bu keşfi Alba Campioli ile birlikte mükemmelleştirdiklerini ve tiramisu'nun da böylece ortaya çıktığını söylüyor. Tatlı Veneto'da yemek ve şarap üzerine bir yayında ilk kez 1981'de yer aldı. Şefe göre bu ünlü tatlıyı Campioli'nin eşi Alba ve restoranın şefi birlikte keşfetti. Ana malzemesi mascarpone peyniri ve kahve ile ıslatılan kek olan tatlı, restoranın menüsüne 1972 yılında eklendi. Ancak restorancı Campioli ailesi tiramisu'nun patentini hiçbir zaman almadı. Belki de en büyük pişmanlıkları bu oldu. Tiramisu'nun kökeni hakkındaki bir sözde tamamen Treviso kasabasının mutfağına adanmış bir kitap olan 1998'de yayınlanan Fernando Ettine Raris La Marca Gastronomica kitabından geliyor. Yazarlar Giuseppe Maffioli'nin 1981'de bir makalede aynen şöyle yazdıklarını hatırlatıyorlar. Le Becciere restoranında ilk kez önerildi. Tatlı ve adı hızlıca ve son derece popüler hale geldi. Bu pasta ve adı önce Treviso'da, sonra da İtalya'nın her yerinde birçok restoran tarafından kopyalandı. Bugün hala Le Becciere restoranı tatlıyı klasik tarifle yapıyor. Buraya kadar öğrendiklerimizden görüyoruz ki tiramisu'nun tarihine bakıldığında Veneto bölgesinin Treviso şehrindeki Le Becciere adlı restoranda şef Roberto Linguanotto ve yardımcısı Francesco Valori'nin tiramisu'yu 1967 yılında ilk yapan kişiler oldukları iddia edilmekte. Kıtalar arası ününü ise 1983'te yazılan Veneto Tatlıları kitabında yer almasıyla birlikte kazandığı yaygın olarak düşünülmekte. İtalyan mutfağının ünlü lezzetlerinden biri olan bu tatlı, son yılların yeni bir tatlı çeşidi, modern dünyanın popülerlik kazanan tatlılarından sanılıyor olabilir. Fakat bahsedilen bu tarihler tatlının artık kayıt altına alınmış ve bilinçli bir çaba ile tanıtılmaya başlandığı tarihlerdir. Yapılan daha derin araştırmalar tatlının kökeninin 18. yüzyıla kadar uzandığını göstermekte. Yani Rönesans'ın sonrası. İlk ipucu ünlü İtalyan gastronomu Giuseppe Maffioli'ye ait. İlk olarak 1968'de yayımlanan kitabında Zabaglione muhallebisi hakkında kapsamlı bir şekilde konuşuyor. Bu kremin adı İlirya bölgesinde popüler bir tatlı olan Zabaja'dan gelmektedir. Burası Venedik'in en sakin cumhuriyeti yani Repubblica Serenissima'nın altın çağında uzun süre Venedik toprağı olan Adriyatik Denizi'nin kıyısındaki kıyı bölgesidir. Zabaglione o zamanlarda tatlı Kıbrıs şarabı ile hazırlanırdı. Maffioli'ye göre Zabajon zaten çırpılmış krema ile eklenmişti. Ancak bu durumda çok soğuk, neredeyse donmuş olarak servis edilmişti. Ve 1700'lerde Venedik'in Santa Margherita banliyösünde bir fırıncı tarafından icat edilen küçük ince Venedik kurabiyeleri de ona eşlik etmişti. Çırpılmış kremanın eklenmesi, servis sıcaklığı, kurabiyeler, tüm bu unsurlar modern tiramisu tarifine yakındır. Ve Zabaglione'nin enerjisel özelliklerine yapılan atıf bile tiramisu adına atıfta bulunuyor gibi görünüyor. Bu tatlının da tiramisu'nun bir önceki hali olduğu görüşünü savunanlar mevcut. Tatlının kökeni hakkında birçok teori var. Ancak tarihi kaynaklara göre ilk tiramisu 1800'lü yıllarda Treviso'da yapılmıştır. Tatlının Treviso'nun merkezinde bulunan genel evin sahibesi tarafından keşfedildiği söylenmektedir. Bayan Siora, gecenin sonunda müşterilerine bu afrodizyak tatlıyı sunarak evlerine dönen müşterilerin eşleriyle aralarında herhangi bir sorun olmaması amacıyla ikram edermiş. Bu da 19. yüzyılın başlarında tiramisu'nun nasıl bir rolü olduğunu göstermektedir.
Yüzyıllar boyunca tiramisu'nun orijinal kökenleri sır gibi saklandı. Hatta kitaplarda 1980 yılına kadar tiramisu'dan bahsedilmiyordu bile. Tiramisu'nun tarihçesinden bahsederken, tarihte geriye gittiğimiz yolculuğumuzda sıradaki durak 17. yüzyılın sonlarının Siena'sı. Efsaneye göre afrodizyak özelliklere sahip olduğu ortaya çıkınca bu tatlı saraylıların en çok tercih ettikleri tatlı olur. Ve her romantik buluşma öncesi bol miktarda tüketilmeye başlanır. Sonra dükün çorbası veya karışımı olan isim değişir ve herkes tarafından bilinen tiramisu adını alır. Lezzetli olduğu kadar gizemli, ayrıca afrodizyak olma özelliği taşıyan İtalyan tatlısı tiramisu ile ilgili birçok efsane vardır. En yaygın hikayeye göre tiramisu ilk kez 17. yüzyılın sonlarında yapılmaya başlanmıştır. Bu tatlı, Toskana Dükü 3. Cosimo de Medici'nin birkaç günlüğüne taşınmaya karar verdiği Siena şehrinde doğar. Sienalı pastacılar, Dük'ün onuruna asaleti temsil eden özellikler taşıyan bir tatlı hazırlamayı kararlaştırırlar. Bu, içinde basit ama lezzetli malzemeler bulunan, asillere sunulacağından aynı zamanda gösterişli ve afrodizyak bir tatlı olmalıdır. Böylece o zamanlar Dük'ün onuruna yapıldığından Dük'ün çorbası veya Dük'ün karışımı adı verilen ve şimdi tiramisu denilen tatlı ortaya çıkar. Dük, Sienalı pastacıların el becerilerine, tatlının afrodizyak etkisine ve lezzetine hayran kalınca tarifi Floransa'ya götürür. Böylece Dük'ün karışımı iyice ünlenir. Hatta şöhreti Toskana sınırlarını aşıp Venedik'e, oradan da tüm İtalya'ya yayılır. Asırlar sonra da tüm dünya tiramisu'nun lezzetine hayran kalır. Peki tiramisu dünyaya nasıl yayıldı? Tiramisu bir anda saraylıların en çok rağbet ettiği tatlı olup çıkar. Bundan dolayı buluşmalardan önce büyük porsiyonlar ile tüketilmesi alışkanlık haline gelir. Uyarıcı ve afrodizyak özelliği ön plana çıktığı için Zuppa del Duca yani Dük'ün çorbası adı da değişir. Ve imalı bir isim olan tiramisu adını alır. Toparlayacak olursak, Carmine Antonio Iannacone ilk olarak Rosengarten raporundaki David Rosengarten tarafından ve ardından Baltimore Sun ve Washington Post tarafından bildirildiği gibi Le Beciere'de satılan ilk tiramisu'nun 24 Aralık 1969'da fırınında yapıldığını iddia ediyor. Diğer kaynaklar ise Grand Duke Cosimo III'ün onuruna Siena'da 17. yüzyılın sonuna doğru çıkan pastanın tiramisu'nun atası olduğunu bildiriyor. Tiramisu yapımı için önce süt, yumurta, un ve şekeri karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca altını kapatın ve biraz ılımasını bekleyin. Vanilin ve labne peynirini tahta kaşıkla karıştırarak yedirin. Mikser ile iyice pürüzsüz kıvama gelene kadar çırpın. Şeker ve hazır kahveyi su ile eritin. Pasta tabanının alt bölümü servis tabağına yerleştirin ve üzerini hazır kahve ile ıslatın. Kremanın yarısını döküp üst bölüm üzerine yerleştirin. Onu da hazır kahve ile ıslatın ve geri kalan kremayı düzgün bir şekilde üzerine sürün. Bu işlemi hızlı bir şekilde yapmanız gerekir çünkü krema çabuk katılaşıyor. Bir gece buzdolabında bekletin ve üzerine kakao serperek servis edin. İşte karşınızda eşsiz lezzetiyle İtalyan tatlısı tiramisu. Rönesans sonrası İtalya'sına yaptığımız yolculukta umarım sizler de güzel zaman geçirmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, içeriği beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.